Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Sadece 4 tane düz dikdörtgen parçadan oluşuyor. Çantanın orijinalinde deri bir sap kullanılmıştı. Ama ben çantayı daha küçük boyutlarda hazırladığım için deri sap çok büyük kaldı. O yüzden kendi ipiyle örgü sap yaptım. Bu da gerçekten çok şık oldu. Orta boy bir çanta oldu. Küçük değil, orta boydan bir tık daha büyük diyebilirim. Ama sizler bunu orijinalinde olduğu gibi daha büyük, örneğin plaj çantası boyutunda hazırlamak isterseniz eğer nasıl yapacağınızı video içerisinde detaylı olarak sonuna kadar anlatıyorum. Mutlaka videoyu sardırmadan seyretmenizi tavsiye ederim. Sayıları değiştirerek, dikdörtgen parçaları daha büyük hale getirerek ölçüleri dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Bakın orijinaline yakın renkleri kullandım. Çantanın orijinali kağıt iple yapılmıştı. Ama kağıt iple yapmak zorunda değilsiniz. Raf iplerle, makromelerle, koton iplerle, istediğiniz iplerle bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle iç kısmını açalım. Bakın ekranı sığdırmak için böyle katlamıştım. Gerçekten çok güzel bir çanta. Lale çanta formunda. Bakar mısınız? İçi, renkleri çok içime sindi. Gerçekten çok güzel oldu. Ve dediğim gibi yine kendi ipiyle örgü sap hazırladım. Yine siyah rengimizde. Dediğim gibi küçük bir çanta değil. Çok aşırı da büyük bir çanta değil. Yani günlük kullanımda aşırı büyük de rahat etmediğim için ben bu boyutta hazırladım. Ama dediğim gibi sizler büyütebilirsiniz. Bütün yapım aşaması video içerisinde mevcut. Umarım faydalı bir içerik olur. Takıldığı zaman şahane duruyor. İster elde ister omuzda rahat kullanabileceğimiz bir çanta oldu. Çantayı isterseniz sizler içerisine astar dikebilirsiniz. Şu ağız kısmında tam ortada bir çıt çıt kapatma, deri aksesuarlar kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış ama ben direkt bu şekliyle kullanmayı planlıyorum. Gerçekten çok şık, içime sinen harika bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanmış olduğum malzemelerimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Merak edenler için de videonun açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Sayfalarını ekliyor olacağım. Bu çalışmada kağıt iplik kullandım ama kağıt ip olmak zorunda değil. Raf ipler, makrome ipler, koton ipler, dilediğiniz ipleri bu çalışmada kullanabilirsiniz. Toplamda 5 renk kullanarak çantamızı hazırlıyoruz. Her bir renkten yaklaşık 100'er gram ip kullandık diyebiliriz. Elinizde artan ipleriniz varsa bu proje için de çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi her renkten yaklaşık 100'er gram, yani toplamda 500 gram kadar bir kağıt ipliğe ihtiyacımız var. Kağıt ipliğe çalışırken tığ numaram 3,5 milimdi. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bakın düz 4 tane dikdörtgen parça örüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Her birini aynı ölçüde örüyoruz. Dördü de aynı şekilde. Şimdi sayı ve santim vereceğim burada sizlere. Normal düz sık iğne yapıyoruz aslında. 21 zincirle başladım. 20 sık iğneyi 55 sıra olana kadar ördüm. 55 sıra ördükten sonra etrafını siyah renkte bakın çerçeveledim. Köşelere 3 tane sık iğne örüp diğer yerlere birer tane sık iğne örüp düz dikdörtgen parçayı elde etmiş oldum. Parçamın uzunluğu 45 santim. Kısa kenarı da bütün parçalar aynı şekilde. Kısa kenarı da 14 santim ölçüsünde oldu. Bütün parçaları aynı şekilde hazırladım. Bazen iplerin kalınlığı fark edebiliyor, inceliği, kalınlığı. Örneğin bir iki santim biraz büyük olmuş, diğeri biraz küçük olmuş. Bunları ne yaptım? Ütüyle birbirine eşitledim bakın. Santim olarak da ütüyle en son parçaları örüp bitiriyoruz. Ütüleyerek parçaları eşitleyip şimdi artık birleştirmeye geçeceğiz ama sizlere de nasıl yaptığımı tarif etmek istiyorum. Şimdi burada makrome bir iplikle sık iğneleri nasıl ördüm, çerçeveyi nasıl yaptığımı tarif etmek istiyorum. Yine 3,5 milim tığla devam edeceğim. Şimdi geliyorum hemen. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Sizler çantanızı istediğiniz sık iğne sayısı ve istediğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük. Bu sayılarla oynadığınız zaman, ölçülerle oynadığınız zaman boyutu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi geldim kilit zincirinden sonra ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Dediğim gibi 21 zincir çekerek örgümü hazırladım. Şimdi burada tahmini şöyle 2, 4, 6, 7 tane zincir, hatta 8 çekelim. 8 tane zincir çekmek bizim için yeterli olsun. Zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Son çektiğim zinciri bırakıp bir diğer zincirin arka kesik çizgisi, bakın şurada tek duran çizgileri kullanacağız. Diğer iki çizgi tığın diğer tarafında kalacak.
Hemen son zinciri bıraktım. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardım. 2 ilmek var, doluyorum. Sık iğne örüyorum. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıp tekrar sık iğne. Bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek toplamda 20 tane sık iğne hazırladım. Yapacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre bu sayılarla oynayabilirsiniz dediğim gibi. Santim olarak ölçüleri zaten verdim sizlere. Şimdi son zincire de geldim. Sık iğne. Şimdi bakın ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Tekrar sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne. Şimdi bu şekilde her birine yine bir tane sık iğne örerek devam edeceğiz. Aramızda yeni başlayanlar varsa mutlaka böyle küçük bir parçada örneği çalışın. Sonra istediğiniz boyutlarda büyütebilirsiniz. Son sık iğnede bakın başak şeklinde görünüyor. Son sık iğneye de batıyorum. Sık iğne. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sıra için yine bir zincir, örgüyü çevirdik. Hep aynı bitiş ve başlangıcı yapacağız. Hemen ilk gelen bakın boşluğa batıyorum. Sık iğne. Her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Hiç farklı bir işlem yok. Tamamen zincir çekerek başlıyoruz ve tamamen sık iğne ile örgümüzü tamamlıyoruz. Son bakın başak şeklinde görünen nokta. Buraya da batıyorum. Sık iğne. Şu kısım bizi yanıltmasın. Bakın burası zincirli dönüş. Oraya batmıyoruz. Mutlaka sayın, eğer bitiş ve başlangıçlarda şaşırıyorsanız, kaç sık iğne ile başlamışsanız ikinci sırada da bir sonraki sırada hep aynı sık iğne sayısı olmalı. Sayarak da garantileyebilirsiniz. Bir zincir çevirdim. Yine aynı şekilde gelen ilk boşluğa batarak bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek ilerledim. Şimdi çerçeve kısmında nasıl ördüğümü göstereceğim. Bu yüzden şöyle birkaç sıra örmek istiyorum. Hemen tekrar bir zincir. Çok keyifli. Yani böyle bir günde rahatlıkla bitirirsiniz. Belki katip biraz sert olduğu için bir tık yavaş örülüyor ama yani otursanız bir günde rahatlıkla örersiniz. Katipi örerken de sizlere tavsiyem mutlaka elinizi sıkmayın. Eliniz çok sıkıysa mutlaka tığ numaranızı büyütün. Yani birazcık gevşek örüldüğünde hem örgü çok güzel duruyor, kendini güzel gösteriyor. Aşırı sıkı örmek yani örgüyü güzel yapmıyor. Hem elinizi zorluyor hem de böyle küçük küçük görünüyor sık iğneler. O yüzden bir tık gevşek örmek hem rahat örüm sağlayacak hem de örgümüzün hızlı bitmesine sebep olacak. Şimdi bakın 55 sıra olana kadar devam ettim ben. Şimdi son sık iğneye de battım. Bir zincir çektim. Varsayalım ki bu 20 sık iğne üzerine 55 sıra ördük. Şimdi ipimi hemen kesiyorum. Kestikten sonra hemen dıştaki ördüğüm bakın siyah rengi alacağım. Şimdi farklı bir renk alalım. Bakın farklı bir renk aldım. Hemen işe zincirle başlangıç yapıyorum. Zincirle başladıktan sonra kilit zincirimizi yaptık. Hemen şu bakın ilk baştaki zincirli noktadan başlıyorum. Şu kısa ipin olduğu noktadan. Hemen ilk bakın başak şeklinde görünüyor. 2-2 çizgiler olacak bu şekilde. Hemen buradaki son bakın sık iğneyi ördüğüm boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Şu iki ipi hemen araya alarak gizliyorum. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Şöyle ipleri de çekelim. Çok gevşek görünmesin. Şimdi bakın başlangıç zincirlerimize batıyoruz. Hemen sık iğnenin dibine sık iğne örüyoruz. Burada sayılar belirgin zaten 20 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi her birine bakın zincirli noktaya geliyorum. Sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne. Şimdi son köşeye geldiğimde 3 tane sık iğne öreceğim dönüş için. 1 aynı boşluğa, 2 aynı boşluğa, 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra bakın kenarda da gelen uygun boşluklara batıyoruz. Zaten gözünüz alışacak bir yerden sonra rahatlıkla göreceksiniz. Hemen bakın bu sıranın birinci sırayı ördük. Hemen buradaki ilk boşluğuma batıyorum. Aynı boşluğa batmayalım ki artırma gibi olur. Bütün parçaları da aynı şekilde örmek önemli ki sayılar eşit olursa birleştirmede sorun yaşamayız. Hemen bakın gelen bir diğer geniş boşluğa batıyorum. Sık iğne. Hemen sık iğnenin şöyle dibine batıyorum. Sık iğne. Ara boşluklar zaten kendini belli ediyor. Kenarda da bu şekilde bakın sık iğne ile geçiyorum. Şimdi son noktaya battım ve burada ördüğümüz sık iğne.
Bakın ilk sık iğne. Hemen bunun tepesine gelip 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Sonra bakın son sıramız, hemen sık iğnelerin üzerine sık iğneler örüyorum. 1, bu şekilde devam ediyorum. Son kenardaki sık iğneye 3 tane sık iğne öreceğiz. Bakın çerçeveyi gerçekten çok muntazam oluyor. Hiçbir zorluğu yok dediğim gibi. Ama bu aşamaları da bilmeyenler için göstermekte fayda var. Örgü bilenler zaten hiç seyretmemişlerdir bile. Buraları çok rahatlıkla yapacaksınızdır. Şimdi son sık iğneye geldim. Kısa ipleri de gizliyoruz bu aşamada. Tertemiz bir çalışma oluyor. Hemen son sık iğneye 2, 3 tane örüyorum. 3 tane ördükten sonra hemen bakın burada gelen noktaya batıyorum. Zaten baktığınızda karşılıklı batacağımız yerler belirgin, bakın. Karşılıklı sık iğneler görünüyor. Şöyle bakın. Hemen buradaki boşluklara da batıyorum. Karşılıklı aynı sayıları elde etmiş oluyorum. Şimdi başlarken bir tane sık iğne ördük. Bakın burası önemli. Şimdi ilk başladığım sık iğnenin boşluğuna tekrar geliyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Sonra ipimi kestim yeteri kadar. İlmeğimden çıkardım. İlk sık iğnenin tepesine arkadan öne doğru batıyorum. Kestiğim ipi önden arkaya doğru alıyorum. En son ördüğüm sık iğnenin arka kesik çizgisi ve dıştaki tek kanadı, bakın. Şu iki çizgiye batıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Buraya battık, yani ipin geldiği nokta. İpi tekrar tığımı alıp buradan içeri geçiriyorum. Şimdi ne oldu? Kaydırma noktası bize, bağlantı noktası bize 3. sık iğneyi vermiş oldu. Başlarken bir tane ördük, bitirirken bir tane sık iğne, bir de birleştirme yaptık. Bakın tamamen başak başak görünen bir görüntü elde etmiş olduk. Sonra bu ipi de arka tarafta hemen rengi olan iple aralarda şöyle bir zincir çekip gizliyoruz. En son bunu da sabitledikten sonra şöyle yapalım. Bakın çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. En son dediğim gibi buharlı ütüyle ütüleme yapıyoruz. Çünkü elimizle örerken ister istemez bozuyoruz. Parçaları bu şekilde hazırladık. Tek fark sadece dediğim gibi 21 zincirle başladık. 55 sıra ördük sık iğnelerimizi. Şimdi umarım mantığı anlaşılmıştır. Parçalarımızı örüp tamamladık. Şimdi artık birleştirme kısmına geçelim. Bakın şimdi geniş açıyla göstereceğim. 4 tane dikdörtgen parçamız var. Bunları şimdi şöyle hemen bakın bu şekilde getiriyorum. Birleştireceğiz. Önce tabanı oluşturacağız. Bakın bu şekilde 4 parçayı da ortada buluşturuyorum. Şimdi çengelli iğnelerden yardım alacağım. Şöyle çengelli iğnelerle birleştireceğim noktaları tutturacağım. Önce bir tanesini birleştirerek başlasak daha iyi olur. Şimdi buradan başlayacağız birleştirmeye. Diğer 2 parçayı da birleştirip dönüş yapacağız. Sonra bir diğerini alıp buradan birleştireceğiz. Yani şöyle düşünün. Şimdi çengelli iğnelerle göstereceğim sizlere. Köşedeki 3 zincirlik sık iğneden batıyorum. Karşı parçadaki 3 sık iğnelik noktamız vardı. 3 olan sık iğnelerin ikincilerine batarak, çünkü tam kesişen noktaları olacak, onlara batıp karşılıklı böyle bağlantı yapıyorum. Şimdi bunu tamamen sık iğne ile birleştireceğiz. Yine siyah renkle. Bunda da bir zorluk yok. Şimdi buradan sayacağız. 20 tane kenarlarla beraber 21 tane, bir de burada 22 tane sık iğne var. Buradan sayıp, şimdi kabaca ben tutturuyorum. Buradan sayıp yine köşedeki üçlü sık iğnenin ikincisine kadar geleceğiz. Sonra bakın bu parçayı buradan tutup bu şekilde buradan başladık sık iğnelerle örmeye, buraya kadar gelip bakın parçamız bitene kadar sık iğne ile birleştireceğiz. Şimdi burayı şöyle yine tutturacağım. Dediğim gibi çengelli iğnelerle tarif etmeye çalışıyorum. Bakın önce bu parçayı birleştirdim. Sonra buradaki diğer parçamız bu şöyleydi. Bakın şöyle gösterelim. Bu şekildeydi. Şimdi bunu şöyle görelim. Burayı birleştirdikten sonra hemen diğer parçayı alıyorum. Bu parça da hemen buraya birleşecek. Şöyle çengelli iğnelerle tutturalım. Yine orta kesişen nokta ikinci sık iğneler olacak. Bakın buradan başlayacağız. Yine aynı şekilde buradan birleştiriyoruz.
Şimdi birleştirelim. Birleştirdik varsayalım. Sayıyla yaparsanız daha rahat edersiniz ya da göz kararı da düzgün olacak şekilde birleştirirseniz muntazam bir görüntü elde edersiniz. Şimdi bu uçtan başladık. Buradan birleştirdik. Şimdi bu parçayı bakın buradaki diğer parçayı hemen katlıyorum. Bakın bu şekilde tuttum. Hemen tekrar bir çengelli iğneyle buraya kadar birleştirdim varsayalım. Şöyle göstereceğim. Bakın kademeli oluyor. Böyle merdiven gibi birleştirmiş oluyoruz. Sonra diğer parçayı alıyorum. Bakın bu da şöyle taban kısmını görelim. Bu da şu şekildeydi. Ne yapacağız bunu da? Hemen çeviriyorum ki rahat yapayım. Tekrar bir çengelli iğne alıyorum. Hemen köşeden diğer köşeye birleştiriyorum. Bu kesişen noktaları da dediğim gibi sadece sık iğne ile geçeceğiz. Hiçbir zorluk yok. Buradan tutturdum. Şimdi buraya sabitleyeceğim. Şöyle göz kararı dediğim gibi çengelli iğneleri takıyorum. Bu aşamayı kesmiyorum ki birleştirme mantığı net bir şekilde anlaşılsın. Şimdi buradan tutturdum. Bunu da yine burayı sonra yapalım. Önce şu kısmı. Buradan başladık birleştirmeye. Bakın bu orta kısımdan birleştirdik. Geldik hemen bunu da buraya tutturuyorum. Dediğim gibi şimdi göz kararı yapıyorum bunları. Bunu buraya birleştirdik. Son bir açık noktamız kaldı. Şöyle tabanı görüyorsunuz bakın. Bu taban kısmı. Son açık kısmımızda buradaki en son birleştireceğim kahverengi ve krem rengi kaldı. Bunu da bu şekilde buraya sabitlemiş olacağız. Hemen ne yapacağız? Geleceğiz tekrar tabandan. Başlayacağız sık iğnelerimizi örmeye. Buradan birleştirmeyi yaptıktan sonra hemen bu parçayı da açık kalan son parçaya birleştirmiş olacağız. Şimdi çantanın formu ortaya çıktı. Mantığını şimdi daha rahat göreceksiniz. Şöyle tutalım. Bakın uçları bu lale çanta oluyor zaten. Görüyorsunuz uçlar da eşitlendi. Bu şekilde çantayı tamamlamış oluyoruz. Birleştirme mantığı tamamen bu şekilde oldukça kolay. Her bir parçayı tek tek birleştirebilirsiniz. Daha farklı yöntemler de kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Nasıl hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde birleştirebilirsiniz. Bakın lale formunda şöyle tutacağım özellikle. Tabii birleşmedi henüz. Bakın çantayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Siyah renkle birleştireceğim için bu aşamaya kadar göstermek istedim. Şimdi şöyle açalım bir kısmını. Birleştirmeyi hemen istiyorum ki paylaşalım. Umarım mantık anlaşılmıştır. Şimdi birleştirmeyi örgü üzerinde gösterelim. Bakın parçalarımı tekrar açtım. Şimdi öncelikle şu iki parçayı birleştireceğim. Bunlar kenarda kalsın. Şöyle hemen bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Dediğim gibi sizler etamin iğnesiyle dikebilirsiniz. Kaydırmalar yapabilirsiniz. Daha farklı birleştirmeler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi burada karşılıklı 3 tane sık iğne var bakın. Üçlü sık iğnenin tam ortadaki ikinci sık iğnesinin tepesine batıyorum. Karşı parçadaki 1, 2, 3 tane sık iğne var. Hemen bunun ikincisine şöyle bakın ikinci sık iğneye batıyorum. İlmek çıkardım. Kısa ipi de araya alıyorum gizlemek için. Direkt sık iğne örüyorum. Bakın hiç farklı bir işlem yok. Karşılıklı sık iğneler zaten eşit gelecek. İpi içeri aldım. Şimdi karşılıklı sık iğnelere batıyorum. Umarım şöyle anlaşılıyordur. Renk siyah olduğu için biraz tereddüt ediyorum. Ama sadece sık iğne dediğim gibi. İkinci sayıları söylüyorum. Karşılıklı 300 sık iğnenin ikinci sık iğnelerine batıp sık iğne ördüm. Sonra sırayla gelen her bir sık iğnenin tepesine batıyorum. Atlamadan örmeye dikkat ediyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Bakın direkt bu şekilde sık iğnelerle birleştirme yapıyorum.
İstiyorum ki şu uca kadar geleyim. Şimdi karşılıklı bakın sık iğneleri batıp geleceğim. Hemen şuradaki dönüşü sizlere göstereyim. Burada bakın tabandan başlıyoruz. Dönüş yapıp bu parçayı bu şekilde birleştiriyoruz. Böyle kademe kademe 4 parçayı da birleştirmiş olacağız. Hemen şu kısma kadar gelelim. Şimdi buradaki dönüşe geldik. Buradaki şu uzun duran parçada 3 tane sık iğne var. Bu parça ise düz bir şekilde devam ediyor. Bakın burada yaptığımız hiçbir farklı işlem yok. Buradaki sık iğneleri yine karşılıklı sırayla batıyoruz. Dönüşte de hiçbir zorluk yok. Şimdi ne yapıyorum? Aynı normal gelen sık iğneye batıyorum. Karşı parçadaki hemen üçlünün bakın sık iğnesine batıyorum. Yani burada hiçbir değişik işlem yok. Her bir sık iğneyi yine bir tane sık iğne örüp dönüşümüzü bu şekilde sağlamış oluyoruz. Hiçbir farklılık yok. Şimdi sık iğnelerimizi öreceğiz. Bu aşamaya kadar burada da ipliğimizi kopartıp ipimizi gizlemiş olacağız. Hemen sonra diğerlerini birleştirmeye geçelim. Buradaki parçayı size tarif etmiş olduğum gibi tamamen sık iğne ile birleştirmiş olduk. En son buhar ütüyle de üzerinden hafif bir buhar da verebilirsiniz sık iğneler. Böyle çok çünkü ütüledik diğer parçaları. Böyle sık iğneler size ütüsüz görünürse ya elinizle düzlerseniz bazen elle düzlemek bile yeterli oluyor. Ama hafif de buhar da verebilirsiniz en son. Şimdi geldim burada diğer dikey parçayı sonra da yatay parçayı birleştireceğim. Şimdi burada önemli bir püf nokta var. Bakın şöyle birleştireceğim parçayı alacağım. Şunu da şöyle yaklaştıracağım. Şimdi kare motif mantığı gibi düşünün. Burada parçaları birleştirirken bakın 3. parça dahil olacak. 2 parçayı birleştirdik. 3. parça işe dahil olurken her zaman kare motif birleştirmesinde de böyledir. Her zaman 3. motif çaprazındakine, 4. motif çaprazındakine birleşir. Kesişen orta noktalarda. Şimdi burada nasıl yapacağız? Hemen bunu göstermek istiyorum. Sözlü anlatıyorum ama renk siyah olduğu için net bir şekilde görünmeyebilir. İlmeği oluşturduktan sonra şimdi bu yeni ekleyeceğim 3. parçanın üçlü sık iğnesinin ikincisine yani tam ortadakine batıyorum. Sonra bunun çaprazındakini normalde buna birleştireceğiz. Bu kahverengiye birleşecek bakın bu şekilde ama ortada bir kesişme olduğu için bunu mutlaka çaprazındakine. Ne yapacağım? Geliyorum çaprazındaki zaten üçlü sık iğnenin bakın buradaki hemen şu ikinci sık iğnesine batmışım. Tekrar batıyorum. Buradan karşılıklı ilmek alıp şöyle kısa ipi de araya gizleyeceğim. Sık iğne örüyorum. Şimdi bakın 3. parça ile ilk parçanın ikinci sık iğnelerine karşılıklı battık. Şimdi bu parçadaki ikinci sık iğneyi boş bırakacağım. Neden? Bu ikinci çünkü burayı kullandık bakın üçlünün ikinci sık iğnesine sık iğnemi ördüm. Buradakini atlayacağım sanki bununla birleştirmiş gibi. Sebebi de şu 4. parçayı birleştirdiğimde üçlünün ikinci sık iğnesi bununla birleşecek. Bakın buradan orta kısmı kesiştirmiş olacağız. Orta kısım böyle. Mantık bu. Gerçekten kolay. Bir zorluğu yok dediğim gibi. Sadece mantığını kavrarsak rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şimdi kahverengi parçanın bakın ikinci sık iğnesine dokunmuyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Ve bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi karşılıklı her birine sık iğne örerek bakın bu parçayı da bu şekilde ortada birleştirdik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yine diğer parçadaki gibi buraya kadar birleştirip en son sık iğne de sık iğne örüp bir zincir çekip ipi de içeride gizleyerek tamamlamış olacağız. Şimdi bu parçayı da birleştirelim. En son 4. parçaya geçelim. Bakın buradaki parçayı da tarif etmiş olduğum gibi birleştirdim. Şimdi geldik buradaki köşe noktaya. Hemen şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen bu parçayı da tarif etmiş olduğum gibi örgüyü şöyle çeviriyorum. Hemen üçlü sık iğnenin ikincisine batıyorum. Şimdi kahverengi olan buradaki sık iğneyi boş bırakmıştım. Hemen buradaki ikilinin olduğu noktaya batıyorum. Şöyle batalım. Bakın kahverengiye çapraz kısmına denk gelecek şekilde çaprazına denk gelecek şekilde birleştiriyorum. Önce bağlantıyı çapraz şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereceğim. Bakın bunu çaprazındakine. Önce bir tane sık iğne ile orta kısımda bağlantı yaptım. Sonra hemen diğer sık iğneye batıyorum. Şimdi bu parçadaki yanındaki duran birleştireceğimiz kısımdaki noktanın ikinci sık iğnesine değil hemen ikinci sık iğneden sonra gelen sık iğneye batıyorum. Şöyle göstereceğim. Bir sonrakine battım. Tekrar sık iğne örüyorum. Şimdi yine orta göbekten başladık kesişen noktadan birleştirmeye. Bu şekilde şimdi yine her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın taban
Bu şekilde. Şimdi buradan birleştireceğiz. Bunu da yine buraya kadar birleştirip diğer kısımlarda olduğu gibi ipimizi kopartacağız. En son bir parçamız kalıyor. Bunu da yine bakın buradan başlayacağız, yani orta kısımdan. Orta kısımdan başlayarak sık iğne ile birleştirip bunu da buradan tamamlamış olacağız. Orta kısım bakın zaten 4 parçayı da birleştirdik. Karşılıklı ikinci sık iğnelere batacağız. Burada artık orta kısımları kesişti. İkinci sık iğneye batacağız. Bu parçada da yine ikinci sık iğneye batıp üçlünün tamamen sık iğnelerle bu parçayı da birleştirip çantamıza formunu vermiş olacağız. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi bir bütün haline çantamızı getirelim. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bu şekilde biraz karmaşık gibi duruyor ama şimdi çanta şeklini alacak. Çantamızı tamamlayalım, artık sap kısmını yerleştirmeye geçelim. Çantamızı bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi tamamladım. Bir de buharlı ütüyle önce şöyle göstermek istiyorum. Bakın iç kısmını ütüledim. Yani ütülemekten korkmayın, şekli vesaire bozulmuyor. Önce iç kısmından buharlı ütüyle ütüledim. Sonra böyle yatırarak şu kenar kısımları, bakın diktiğimiz noktaları da yine buharlı ütüyle böyle çevire çevire güzelce ütüledim ve güzel bir formu oldu. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Şimdi sap yerleştireceğiz ama şunu da söylemek istiyorum. Bakın çantanın orijinali daha büyük. Burada şimdi en boy ölçüsü de vereceğim. Sizlere bu çantayı plaj çantası olarak yapacaksanız başlangıç sayınızı 5 ya da 6 tane sık iğne daha fazla yapabilirsiniz. Yine boyunu mutlaka uzatın. Ben burada 55 sıra sık iğne örmüştüm. Sizler bir 10-15 sıra daha fazla örerek de plaj boyutuna taşıyabilirsiniz. Yani daha büyük de yapabilirsiniz. Ama bu böyle günlük kullanıma rahat uygun bir çanta oldu. Yine hacmi geniş bir çanta, küçük bir çanta değil. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi şöyle çantanın bakın enini söyleyelim, genişliğini. Yine 43 santim, boyu da şöyle tabandan itibaren uca kadar tuttuğumuzda yaklaşık 34 santim ölçüsünde oldu. Ölçümüz bu şekilde. Dediğim gibi sizler bu mantıkla dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken başlangıç sık iğne sayınızı artırmak ve sıra sayınızı daha fazla yapmak. Daha fazla yaparsanız daha uzun, daha derin bir çantanız olur. Ama bu böyle günlük kullanıma uygun, dediğim gibi yani günlük kullanıma oldukça uygun. Şimdi çantanın orijinalinde deri saplar vardı. Çanta çok büyük olmadığı için deri sap yerleştirmeyeceğim çünkü deri sap çok büyük kaldı. O yüzden örgü sap hazırladım. Sizler isterseniz çantayı daha büyük boyutlu deri saplarla hazırlayabilirsiniz ya da daha kısa deri saplar kullanabilirsiniz. Bambu saplar kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ama ben birazcık siyah ipimden arttı. O yüzden yine örgüden sap yapmak istedim. Hem sizlere de fikir olsun. Burada 5 tane sık iğne üzerine 59 sıra sık iğne ördüm. Hemen şöyle kısa kenarının ölçüsünü verelim. Sapımın genişliği 3,5-4 santime yakın. Uzun kenarı da 40 santim oldu. Şimdi burada zincirsiz dönüşler yaptım. Bunu göstermek istiyorum. Sapta hemen şöyle başta uzun ip bıraktım. Bunu da söylemek istiyorum. Dikmek için birazcık ip bıraktım. Sonra hemen zincirlerimi çekmeye başladım. Kilit zincirinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen baştaki gibi zinciri ters çeviriyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle yapalım. 5 tane sık iğne üzerine 59 sıra sık iğnemi ördüm ve 40 santim ölçüsünü elde ettim. Bu benim için yeterli bir ölçüydü ama sizler daha uzun, daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi normal sık iğne sıramıza başladık. Zinciri çekmiyorum. Hafif esnetiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıp direkt sık iğne. Şimdi sap olduğu için potluk olsun istemedim kenarlarında. Bu şekilde zincirsiz dönüşler yaptım. Son sık iğneye batıyorum. Sık iğne, ilmeği esnetiyorum, direkt çeviriyorum ve gelen ilk boşluğa batarak bu şekilde dönüşler yaparak sapı da hazırlamış oldum. Şimdi sap kısmında şu bakın bir miktar açıklık bırakacağım. Sapı da şöyle ikiye katlayarak birleştireceğim. Hemen bunu yapalım. Bunu da etamin iğnesiyle dikerek yapabilirsiniz. Sık iğneyle birleştirerek yapabilirsiniz. Ben yine sık iğneyle birleştirerek sapı tamamlamış olacağım. Şimdi burada bakın başlangıçta şöyle 2, 4, 5 tane sık iğne bırakacağım. 5. sık iğneden sonra şöyle katlıyorum. Katladıktan sonra direkt bakın şurada 1, 2, 3, 4. 5. sık iğnenin olduğu noktadan karşılıklı batıyorum. İpimi geçirdim. Şöyle direkt bakın zincir oluşturmadım bu kez. Hemen
bir tane zincirle burayı bağladım. Bir miktarda kısayıp bıraktım. Onu da içeride gizleyeceğiz. Şimdi karşılıklı gelen boşluklara batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Karşılıklı sık iğne. Yani şurada dikeceğim kadar, bakın bir pay bıraktım. Çantaya monte edeceğim kadar bir pay bıraktım. Sonra ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra tamamen böyle sık iğnelerle geçiş yapacağım. Bakın son noktaya kadar. Sonda da yine 5 tane sık iğne bırakmış olacağız. Şimdi böyle sık iğnelerle birleştirmiş olacağım sapı. Bakın bir tık daha kalınlaştırmış oluyoruz. Etamin iğnesiyle de dikebilirsiniz ya da kaydırmalarda yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sonda 5 tane 5 sıra sık iğne kalana kadar birleştirip ipi burada kopartalım. En son artık çantamıza monte etmeye geçelim sapımızı. Size tarif etmiş olduğum gibi sapımı birleştirdim sık iğnelerle. Şu kenarlarda da açıklıklar bıraktım 5 sıra kadar. Şimdi sapı yerleştireceğiz. Uzun ipler bırakmıştım bakın. Şöyle sık iğnenin düz olduğu kısımlar üste gelecek. Hemen şöyle şuradan ipimin bir tanesini alıp iğneme yerleştiriyorum. Etamin iğnesiyle bakın birleştireceğim. Hemen şöyle çantanın uçlarını zaten belirledik. Bakın 4 tane ucu var. Şimdi bu çantayı hemen şöyle getiriyorum. Bakın iç kısmından birleştireceğim, dikeceğim. Hemen şöyle güzelce yerleştirelim. Çantanın dışına çıkmadan iç kısmından, bakın önce siyah noktalardan başlıyorum. Etamin iğnesiyle dikiş yapıyorum. Diğer renklere denk geldiğinde de içeriden birleştirme yapacağım. İpi dışarı çıkarmayacağım ki siyah iplik görünmesin. Bakın şöyle şu aralardan geçirebiliriz. Sık iğnelerin tepelerinden siyah noktalardan rahatlıkla geçiriyorum bakın. Bu çantayı isterseniz astarlama yapabilirsiniz. Ama astarsız da rahatlıkla kullanabileceğimiz bir çalışma oluyor. Şimdi güzelce bakın siyah noktalardan iç dış yaptım. Sonra diğer noktaları da sabitleyip bakın bu şekilde sapı yerleştireceğim. Şimdi diğer sapı da, diğer ucu da aynı şekilde, diğer iki ucu da diğer kısımları yerleştirerek çantamızın sapını yerleştirip artık çantamızı bitirmiş olacağız. Çantanın orijinalinde burada bir kapatma vardı. İsterseniz kapatma da kullanabilirsiniz. Hiç kapatma dahi olmasa rahatlıkla kullanılabilecek bir çanta. İsterseniz buraya da böyle deri aparatlar kullanabilirsiniz. Farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi artık çantamızı bitirip son halini sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Çantamızı sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi tamamladık. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.